Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 87. bölümünde çok önemli gelişmeler var. Dizinin yeni bölümünde inanılmaz gelişmeler var. Ferit'in sağlığıyla alakalı ve setten gelen çok önemli görüntüler var. Bunların hepsini aktaracağım ama sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. İlk 2 dakika setten gelen görüntüler, 2 dakikadan sonra da dizide ne olacağı ile ilgili bilgi vereceğim sizlere. Hadi hemen videomuza geçelim ama en az 150 beğeni bekliyoruz bu videoya. Abonelere özel videolarımız gelecek. Bu arada takipte kalın. Şimdi İlk görüntümüz hastaneden gelen bir görüntü. Evet, bu görüntü Ferit'in hastaneye kaldırıldığı bir görüntü yüksek bir ihtimalle. Yani hastanede bir set çekildi. Hatta gece saat 3:40 civarlarında, yani sabah saatlerine yakın saatlerde bir set çekildi hastanede. Ve bu da Ferit'in hastaneye kaldırıldığını gösteriyor arkadaşlar. Bir diğer yandan Afra Saraçoğlu, yani Seyran karakteri, Yalı'ya doğru gelirken yine dışarıda setten çekilmiş bir görüntü hayranları tarafından bu şekilde paylaşıldı arkadaşlar. Yine aynı zamanda arkadaşlarıyla olan bu görüntülerde Afra Saraçoğlu'nun, yani Seyran'ın görüntüleri e, gündem oldu. Bizler de sizlere paylaşmak istedik. Aynı zamanda Ferit hastaneye kaldırıldı ama Ferit yaşayacak arkadaşlar. Yani diziye devam edecek. Herhangi bir şekilde diziden kopmayacak. Ve sağlığı çok büyük kötü de olmayacak, onu da söyleyeyim. Bu da yine Afra Saraçoğlu'nun, yani Seyran karakterinin Yalı'ya geldiği anlar. Yalı'da bugün set çekildi. Yalı'dan önemli set görüntüleri bu şekilde paylaşıldı ve Afra Saraçoğlu ve diğer oyuncuların Yalı'ya geldiği bu şekilde görüntülendi. Yani Yalı'da epey bir trafik vardı gün içerisinde. Evet, şimdi birazcık 87. bölümde ne olacağı ile ilgili sizlere bilgi verelim ve flash gelişmelerden bahsedelim. İlk öncelikle Esme ile Gülgün biliyorsunuz yeni bir dükkan aldı. Bu dükkanı işletecekler. Bu dükkan iyi gidecek ama bazı mafya tarzı olaylar yaşanabilir bu dükkanda. Yani Gülgün'le Esme arasında bazı sıkıntılar yaşanacak gibi duruyor. Dükkan çok iyi ilerlemeyebilir. Yani aslına bakarsak finansal açıdan da sıkıntı yaşayabilir bu ikili. Seyran ve Ferit'e gelince. Ferit son sahnede muhtemelen bayıldı. Ve tabii ki psikolojisi de baya kötü. O nedenle hastaneye kaldırıldı ve Seyran ipotek durumunu söylemeyecek arkadaşlar. Yani söyleyemeyecek. Halisa'ya ipotek durumunu söyleyemeyecek ve dizi o şekilde devam edecek. Yani şunu bilin ki o an Ferit yere yığıldığında, aniden yığıldığı için de hastaneye kaldırılacak ambulansla, ardından da söylediğim gibi e, Seyran Halisa'ya ipotek durumunu açıklayamayacak, söyleyemeyecek ve Ferit bunu kendi başına halletmeye çalışacak. Muhtemelen 2 bölüm veya en fazla 3 bölüm Halisa'dan gizlenecek arkadaşlar bu ipotek durumu, yani Yalı'nın eğer borç ödenmezse verilmesi durumu. Muhtemelen en az 2 bölüm Halisa'dan gizlenecek ve ardından da durumlar çok iyi gitmeyebilir. Ardından durumlar çok iyi gitmeyerek, yani Korhanların şirketi çok iyi gitmeyerek, bu da bataklığa sebep olacak, iflasa sebep olacak ve o nedenle Yalı'yı vermek zorunda kalabilir Korhanlar, onu söyleyeyim. Ama tabii ki Yalı Sunan'ın üstüne, yani Abidin'in eşi Sunan'ın üstüne ve diziye yeni katılan büyük hanım da biliyorsunuz Abidin'in annesi arkadaşlar. Yani inanılmaz şu anda bir gelişme var. Ve büyük hanım Abidin'i kullanacak. Yani daha doğrusu kullanmayacak aslında. Korhanları bitirmek için kullanacak. Abidin ile büyük hanım bir yerde denk gelecek, konuşacaklar, buluşacaklar ve annesi olduğunu açıklayacak arkadaşlar büyük hanım Abidin'e. Önümüzdeki bölüm 87'de bunlar yaşanabilir ama yaşanmasa bile 88'de yüksek bir ihtimalle yaşanacak. Abidin'le büyük hanım konuşacak arkadaşlar, bir araya gelecek ve büyük hanım Korhanların ailelerine yaptığı her şeyi açıklayacak tek tek. Yani kan davalarıyla alakalı döktükleri kanın neden olduğunu vesaire, tüm gerçekleri Abidin'in annesi Abidin'e açıklayacak önümüzdeki bölüm veya bir sonraki bölüm. Ve bunlar açıklandıktan sonra da Abidin bunların hepsini duyduktan sonra tekrardan Korhanlara bir kin besleyecek. Korhanlara bir düşmanlık besleyecek arkadaşlar. Ancak Abidin bunu bu sefer dışarıdan belli etmeyecek. Abidin içten içe Korhanları sıkıntıya uğratmak için, herhangi bir finansal açıdan zorluğa uğratmak için ve ailevi olarak çökertmek için Abidin içeriden uğraşacak arkadaşlar. Annesiyle beraber yine iletişim halinde olacak, yani büyük hanımla beraber iletişim halinde olacak ve Yalı da Sunan'ın üstüne olduğu için haliyle Yalı büyük hanımın üzerine ilerleyen bölümlerde geçme olasılığı olacak. Ama Suna bunu kabul etmeyecek ve Abidin'le yollarını ayırmaya kadar gelebilir bu durum. Yani Abidin ile Suna ayrılabilir bile.
Ama tam böyle ayrılma raddelerine geldiğinde Abidin aslında olayların tüm gerçeğini, tam anlamıyla her şeyini öğrenecek ve e, bir ayrılık vesaire yüksek bir ihtimalle olmayacak. Tüm gerçekler ortaya çıktıktan sonra da bu tabii ki sadece 87'de ve 88'de olmayacak. Bu anlattıklarım, bir dakika içinde anlattıklarım muhtemelen 4 bölüm 5 bölüm sürebilir ama en azından bunlar olacak. Sizlere bunu söyleyeyim. Zaten ne söylediysek tek tek ortaya çıktı. Ama Ferit bu süreç içerisinde çok fazla çabalayacak ve çabalarken de stresten dolayı çok fazla hasta olacak. Çok fazla sağlıksal problemler yaşayacak Ferit Korhan. Ve eninde sonunda işler iyi gidecek ve Yalı verilmekten kurtulacak. Ama Büyük Hanım dizide olmaya devam edecek arkadaşlar. Büyük Hanım ve Halisa bir araya gelecek ve çok önemli konuşmalar yaşanacak. Muhtemel bir şekilde 87'de olabilir. Yani Halisa ile Büyük Hanım 87-88. bölümlerde bir araya gelecek ve çok önemli konuşmalar olacak. Özellikle Abidin'le alakalı, Abidin'e yaptıkları, özellikle Büyük Hanım intikam alacak Korhanlardan ve özellikle Halisa'dan büyük bir intikam alacak ve o nedenle Korhanlar şu an ailevi olarak hiç iyi gitmeyecek. Seyran'la Ferit'in arası gayet iyi olacak, onu söyleyelim. Ve özellikle 87, 88, 89 bu bölümlerde Seyran ve Ferit'le alakalı çok güzel sahneler görebileceksiniz ama Seyran bu ipotek durumunu Halisa'ya söylediğinde Ferit Seyran'a birazcık kırılacak ve o nedenle bazı hani küslük yaşanacak, aralarında bir iki küslük olacak ama bu küslük hani uzun süreli kötü bir küslük olmayacak. Bu ikili halen daha iyi anlaşmaya, halen daha iyi geçinmeye devam edecek arkadaşlar Seyran ve Ferit, ama sadece Ferit birazcık Seyran'a kızacak ipotek durumunu Halisa'ya bildirdiği için. Özellikle önemli bir gelişme yine bu. Betül ilerleyen bölümlerde diziden çıkacak arkadaşlar. Betül'ün son 3 bölümü falan da diyebiliriz. Muhtemelen. Çünkü yavaş yavaş her şey ortaya çıkmaya başlayacak. Özellikle Orhan kan testi vesaire verdikten sonra tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Betül bu gerçeklerde öğrenildikten sonra diziden muhtemelen çıkmış olacak arkadaşlar. 2-3 bölüm, en az 3 bölüm daha muhtemelen dizide kalır ve ardından diziden çıkar ama onun diziden çıkmasıyla yeni karakterler diziye girecek ve özellikle Büyük Hanım Korhanları çok fazla karıştıracak arkadaşlar. Zaten dizinin en önemli konularından biri de Büyük Hanım olacak. Yani Abidin'in annesi olacak aslında. Sizlere söylemiştik zaten böyle bir şey olacağını ve tek tek de her şey ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Orhan ile Gülgün tekrardan barışacak ve Gülgün tekrardan Yalı'ya gelecek. Tekrardan Korhanlar ile birlikte yaşamaya başlayacak. Ve hatta Gülgün ile Orhan evlenirken Kazım ile Esmi de yine evlenecek. Bu ikili çiftler muhtemelen aynı anda evlenecek gibi duruyor. Diziyle alakalı yeni gelişmeler aktarmaya devam edeceğim. Setten gelen görüntüleri sizlere aktaracağım ama çok önemli gelişmeler yaşanacak. Bundan emin olabilirsiniz. Fragman da yayınlansın zaten. Fragman analizi de gelecek. Sizleri de bu analizlerle beraber bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarımız gelecek. Abonelere özel videolarımız da gelmeye devam edecek. Abone olun. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.